Devam et. Bugün Bece'ye gidiyoruz. Kanala hoş geldiniz. Günaydınlar. Bece'ye doğru bugün yola çıkacağız. İlk defa oraya gidiyoruz. Bakalım bizi ne gibi maceralar bekliyor. Takipte kalın. Yok. Acelemiz yok ya. 150 ile 160 da gidiyoruz. Ayşe hocam yılların şoförü. 25 yıllık şoförüm. Maşallah. Daha bir vites daha var yani. Onu kullanmıyoruz. Bizim sabrımızı zorlamayın. 5. vitesi kullanmıyoruz daha. 160'tayız yani. Hocam 160 iyi. Seyrede gidelim şöyle. Hızlı gitmeyin. Şu an 160-170 arası gidiyor. Tamam, yeter. Tünellerde kaldık. Sormayın başımıza neler geldi. Eve gidebilir miyiz? Yüzünden? Kimin yüzünden? Vallahi işte. İstanbul Restoran. Şavurma da var. Setif'te yemek molası verdik. İstanbul Restoran'ta. Yetiştirdim sizi. Buraya yetiştik. Açız. Bugün bir şey yemedik. Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Izgara bir şeyler aldık. Yani İstanbul Restoran ama sahibi Türk değil yani. Ama Türkçe bilen biri var. Adına kandık geldik. Adına inandık. En son Türkçe bilen birisi 3 tane büyük pizza getirmişti. Sen buyur. Pizzalarımız geliyor. Yanlış sipariş vermişiz. 3 tane gelecek bunun gibi. Ben de akşam yemek yapacağız diyorum. Kızın suçu yok. Orada biz kaşındık. 3 kişilik Biz dedim, hata 3 tane yaptık. getirdiler. Sanki başamel sosla döküp pişmişler gibi. Domates, biber, patlıcan. Karnabahar. Brokoli. Brokoli. Eyvah. Skandala bak. Bu brokoli ama burada buna karnabahar diyorlarmış yani. Nasıl da? Güzel. Beğendim. Burada lavabo da var. Bu kadar mı? Sabun da var. Maşallah. Yemek çok harikaydı maşallah. Artık buradayız. Her akşam. Her akşam. Çekiyorum. Tünellerde kaldık. Sormayın başımıza neler geldi. Eve gidebilir miyiz? Yüzünden? Kimin yüzünden? Vallahi işte. Tünelde kaldık. Arabanın debriyaj gidik. Geliyor muyum sana? Burada Bu manzarası çok var ya o güzel. tünelden nasıl çıktık biz ya? Arkadaş yani orada Tabii karbon monoksit Tabii, zehirlenmesi zehirlenmesi. egzozlardan. Benim en büyük endişem, en büyük korkum oydu. Yani harbiden o konuda panikledim. Hissettin mi? Zaten bir ara boğuluyor gibi oldum yani. Yani Allah verir ki tünel aşağıya doğru. Şimdi bizim arabanın debriyajında bir problem var gibiydi. Ama biz geliyorduk böyle. O debriyaj indi sertleşti. Ben vites değiştirmeden gelmeye çalışıyordum. Sen kalk, tünelde bir tır bozulmuş. Sağ tarafı kapatmışlar. Biz orada durduk. Zaten ondan sonra da arabanın vitesini geçiremedik hiçbir yere. Sonra oradaki adamlar yardım etti. Bir tır sıkıştı, geri geldi falan filan. Bayağı aksiyon yaşadık.
Sonra yaklaşık 3-4 kilometre araba çalışmaz vaziyette. Vites boştayken geldik. Fren şişer diye korka korka geldik. Yani sonra tam tünelin çıkışında polis kontrol noktası varmış. Orada durduk. Polis şimdi bizim için tamirci arayacak. Tamirci yoksa da artık arabayı çekeceğiz. Bir şeyler bulacağız yani. Bir çözüm bulacağız. Şu an bayağı adrenalin yaşadık. Yani o tünelden nasıl çıktık hiç bilmiyorum. Yani şundan korktum. Zaten Allah'tan şeydi, yokuş aşağıydı. Hani arabayla sallanmış olduk çalıştırmadan. Gaza basmayın dedi adam kesinlikle. Çünkü araba boşta zaten. Ve hani korkum şuydu. Tünel bitmeden eğer hani yokuş aşağı o birden yokuş çıkarsa karşımıza bu sefer araba yavaşlayıp durur. Tünelin içinde mahsur kalırız diye korktuk. Ama çok şükür tünelden aşağı direkt indik. Evet. Derdimiz bitmiyor. Derdimiz bitmiyor. Gördüğünüz gibi teybimiz. Teybinin anasını alalım. Vallahi teyip de çıktı ama. Şu. Servis hallederiz orada. Servis. Sen mi bozdun arabayı? Söyle. Bozdun mu arabayı? Benim suçum yok. Doğru, eve gidip ne yapacağız? Evde canımız sıkılacaktı. Çektik arabayı. Neydi? Burj Halife miydi? Burj Mira. Burj Mira'da çektik arabayı. Araba bozulmuş gibi. Polis asker beyle sohbet ediyoruz. Burj Halife şey değil mi ya? Dubai'deki. Yalnız askeri görünce arabadan inip öpesim geldi adamı. Yakışıklı. Ondan değil ya, yakışıklı. Vay arkadaş. Ondan değil, şu tüneli atlattık Ama diye. yakışıklı. Bu bizim için ilk değil. Daha önce biz yine tünelde kaldık Adana'da. O zaman bizim suçumuz yoktu. Trafik çok fazlaydı. Karbon monoksit zehirlenmesinden öleceğiz zannetmiştim. Bugün de yine bir adrenalin yaşadık. En son araba boştayken yokuş aşağıya beni biraz saldılar. Taner abi, Ayşe hocam, Lara arkamdan, Çiçek Abbas'taki o araba çalışınca koşuyor ya insanlar. Onun gibi. Siz niye ilk başta binmediniz? Bende bir alışkanlık o. Ay bana gidin dediniz yani. Ay seni biz sağdan soldan kıracağız. Arabalar falan geliyor o yüzden. Ne abi? Bir sorun yok. Tabii daha bir de benzin akıttık biz sabah. Biz neler yaşadık. Nazar bunlar, hep nazar. Tavuk mu kestik? Ne yapacak? Haydi tavuklarına kestik. Kem gözlere şiş. Siz gidip şeyi yapmazsınız. Sabah Ayşe hocamla Taner abi Klimayı kiralamak. 45 litrelik arabanın deposuna 55 litre benzin koymuşlar sabah. Düşünüyorduk bu iş nasıl olur diye. Yarısı aşağı gidiyormuş. Sonradan anladık. Arabada benzin akıtıyormuş. Sonra dedik ki tamam, benzin akmıyor, hadi gidebiliriz dedik. Bu sefer de debriyaj çıktı. Üşüdük, arabaya geçtik. Lara konuş. Sözüm yok. Ne diyeyim? Başımıza neler geldi bizim. Kimin yüzünden? Başımıza gelene bak, başımıza gelene bak. Yollarda kaldık, şu başıma gelene bak. Tamirciyi beklerken boşuna vakit geçirmeyelim dedik Taner abiyle. Anın tadını çıkaralım dedik. Kahve almaya gidiyoruz şimdi. Hava böyle çok tatlı bir soğuk var. Üşütmüyor ama Çok güzel bir hava. duman çıkıyor. Çok güzel bir hava var.
Yani hani şurada kaldığımız için dua edecek gibiyiz. Çünkü çok kötünün kötüsü yerlerden geçtik geldik. Tam polis noktasında kaldık yani. Elhamdülillah. Verilmiş sadakamız varmış. Yoksa dağ başında kurt mu yerdi? Şey mi? Çoban mı kaçırırdı bizi? Ha, kahveci bu. Ya işte şimdi tamirci gelecek. Gideceğimiz yere 20 kilometre uzaktayız ama dağlık yani. Dağlar var. Araba tamir olmazsa geçemeyiz oralarda. Bakalım bir çözüm bulacağız. Hava serinledi. Kalacağımız yere gidemeyeceğiz. Çünkü evi bize teslim edecek olan adam uzak bir yerden geliyormuş bizim için. Geleceğiniz saat belli oldu mu dedi. Biz de belli olmadı dedik. Özür diledi, gitmem lazım, evim çok uzak dedi. Bugün dışarıda kaldık. Araba yapılırsa ona göre başımızın çaresine bakacağız. Burada olmazsa bir otel motel bir şey bulacağız. Kalacağız artık. Evet, saatler gece 11'i çeyrek geçiyor şu an. Bu akşam yaşadıklarımız gerçekten hayatımdaki en ilginç olaylardan birisiydi. Neden? Biz daha önce birkaç kez araba kiraladık. 2 kez araba kiraladık. Başkente falan gittik geldik. Konuştuğumuz bütün arkadaşlarımız hani arabayı pahalıya kiraladığımızı söylediler. Hani daha ucuza bulabiliriz dediler. Sonra biz de daha ucuza araba bulmaya çalıştık. Ama burada üniversiteler, okullar tatile girdiği için öyle söylediler. Araba kalmamış, bulamadık. Yani ucuza da bulamadık, pahalıya da bulamadık. Sağ olsun bir hani dostumuz buradan, Cezayirli bir aile dostu. Arkadaşının arabasını teklif etti bizim iyiliğimiz için. Hani dedi gidin onunla gidin. Biz de yani altın bulmuş gibi sevindik. Onunla yola çıktık. Normalde işte Okas isimli yerde konaklamak için Airbnb'den yer ayırdık 2 gece. Oraya gitmek için yola çıktık. Tabii biz bugün sabah erkenden aslında yola çıkacaktık. Fakat bu rezidans işleri için noterde bayağı vakit kaybettik. Yani akşam 5'te falan ancak yola çıkabildik. Oradaki adamlara da söyledik. Biz 9'da falan geleceğiz dedik. Onlar da sağ olsun tamam dediler. Sonra arabayla seyahat halindeyken debriyaj gittikçe böyle daha inmeye başladı. Yani hissediyorsun bunu. Biraz ben de açıkçası endişelendim. İyice hani zor geçmeye başladı. Çünkü vites geçişleri çok zor oldu. Debriyaj yok gibi hissetmeye başladım. Bunu fark ettikten sonra mümkün olduğunca vites değiştirmeden 3. viteste seyahat etmeye çalıştım. Yani 20-30 kilometre 3. viteste gittik. Zaten yollar böyle şeydi, virajlı yollardı. Tabii burada bir de hiç beklemediğin yerde tümsekler var. Yani çok fazla tümsek var. Türkiye'deki gibi falan değil. İnsanlar hızlı gitmesin diye. Yani bazen 10-15 metrede 2 tümsek koymuşlar mesela. Neyse 3. viteste ben gittim. Sonra bu Burç Mira'ya yakın bir yerde yani 7-8 kilometre diye anladım bir tünel varmış. Biz o tünele denk geldik. Tünele girdik. Ben de tabii korka korka gidiyorum. Araba hani vites geçişleri iyice zorlaştı. Bu arada bizimkilere de bir şey dememeye çalışıyorum. Onlar böyle sohbet ediyorlar falan. Ben onlara da katılamıyorum. Böyle nasıl derler? Araba bozulacak diye gergin biz devam ediyoruz yolculuğa. Sonra Allah'ın işi zaten tünel bir gidiş bir geliş. Daracık bir yer. Tırın birisi yolda kalmış. Şimdi o durunca biz mecburen yerimizde kaldık, durduk. Bizim önümüzdeki tır park halindeki tırın solundan geçmek isterken kasasını taktı diğerine. Şimdi geri gelecek. Tekrar geniş alıp kurtarmak istiyor. Bizim araba geri gidemiyorum. Araba vitese geçmiyor yani bozuldu. Neyse tünelde zaten karbon monoksit inanılmaz yani. O egzozlardan çıkan sirkülasyon olmadığı için hemen ciğerlerine doluyor insanın. Biz orada mahsur kaldık. Arabanın vitesi geçmiyor, çalışmıyor. İnsanlar yardım etmeye çalışıyor. Neyse dediler ki burası hani yokuş aşağı
Arabayı çalıştırmayın, boşa alın, gaza da basmadan ağır ağır git dediler bana. Biz üçümüz bindik arabaya. Hatta bir ara herkes koştu böyle. Ben tektim çünkü arabada. Arabaya atladılar. Biz başladık tünelden aşağı sallanmaya. Ama bitmiyor yani tünel. Eyvah diyorum, ben hani şeyden korktum. Tünel bitmeden rampaya tekrar sararsa bizim araba kalacak orada. Tüneli tekrar tıkayacağız. Bundan korkuyoruz. Frene basamıyorum. Fren şişecek. Araba çalışmıyor diye. Neyse dua ede ede biz o tünelin sonuna geldik. Tünelin sonunda da bir polis noktası var. Kontrol noktası. Hemen sağa çektik. Oradan işte jandarma geldi sağ olsun. Bir tamirci çağırdılar. Biz beklemeye başladık. Zaten dışarısı soğuk. Sonra biz kahve almaya gittik. Orada bir doktorla tanıştık. Yani Türk olduğumuzu anladı. Televizyonda Türkiye haberleri vardı o sırada. İşte o geldi. Ben dedi burada çalışıyorum dedi. Burada Türk firmasında doktorum dedi. Dedik ki bizim başımıza bir hal geldi. Arabamız bozuldu. O sırada tabii biz jandarmanın aradığı tamirciyi bekliyoruz. Öyle olunca bu sefer şey geldi işte. O adam bizimle arabanın başına kadar geldi. Türkiye'den mühendisleri aradılar. Kendileri şantiyenin tamircisini çağırdılar yanımıza. Arabamıza bakması için. Debriyaj pompası gitmiş. Ölmüş yani, öyle söyledi adam. Tamiri zaten mümkün değil. Arabamızı artık şantiyenin içine çektiler onlar. Allah razı olsun. Bir taksi çağırdılar. Ve bizi o kasa yolladılar taksiyle. Bu otelde onların misafirleri kalıyormuş geldiklerinde. Biz de mecburen buraya çıktık geldik. Otel çok güzel, çok lüks. Ama hiç plansızdı yani. Bu arada internetten ayırdığımız ev için bizi karşılayacak adam evi uzaktaymış ve özür diledi. Hani ben gitmek zorundayım dedi. Adam 9.30'a kadar bekledi bizi. O gitti. Boşuna ev tutmuş olduk. Şimdi oteldeyiz. Sabah gidip arabamızı tamir ettireceğiz inşallah. Pompayı değiştireceğiz. Sonra da rotamızı tekrar çizeceğiz artık, bakalım. Yarın Okas'ta kalacağız büyük ihtimalle. Bu gece burada kalıyoruz şimdi. Şimdilik istirahat edeceğiz. Sabah ola hayrola diyoruz artık. Ne yapalım? Hayırlı geceler. Zor bir gecenin sabahına uyanmak isimli şiirimizle karşınızdayız. Zordur uyanmak bilmediğin bir coğrafyada, bilmediğin bir otelde, dağ başında. Zordur. Zordur yaşamak hayatı böylesine. Sevmek de zordur, ölmek de. Bu ne? Şimdi şiir yazdım. Gidiyoruz Burç Miray'a. Arabamızı tamir ettireceğiz. İnşallah. Göklerden ağıt yakar yağmuruna. Şimdi arabamızın olduğu yere geldik. Bir tane dede. Ne bileyim. Dede yer salladım. Adam geliyor. Arabamızın olduğu yere geldik. Burç Miray'a. Neydi Burç Mira? Aokas'a geldik. Evimize yerleştik. Kerim bizi karşıladı. Ev temiz, tertemiz. Memnunuz. 2 gece kalacaktık ama dün işler yolunda gitmediği için otelde kalmak zorunda kaldık. Onunla ilgili zaten videoları izlemiştiniz. Ev, kapıdan giriyorsun. İşte sağ tarafta bir salon var. Salonda da buranın yöresel koltuklarından var 3 tane. Yine kapıdan girdiğinde solda mutfak var. Devam ediyorsun. Sağ arka yatak odası açık. Bir odayı kilitlemişler. Ev sahibi çünkü Fransa'da kalıyor. Büyük ihtimalle orada eşyaları var. Kendi hususi eşyaları var. Yine banyo ve tuvaletten oluşan bir ev. Mutfağı güzel, ev de güzel, derli toplu, temiz bir ev. 2 gece için 200 TL gibi bir paraya anlaşmıştık ama işte dün gece burada kalamadık. Otelde kaldık. Fakat yani yarın gece için bir aile kalacakmış bir günlük. Onlar iptal etmişler.
Sağ olsun Kerim de şey dedi, hani problem yok, cumartesi günü 11'de çıkabilirsiniz dedi. Zaten de dün burada kalmadınız. Hani hakkınız geçmesin dedi. Dolayısıyla biz bu tatili konaklamamızı bir gün sonraya almış gibi olduk. Bu gece burada kalacağız Avukas'ta. Yarın da yine burada kalacağız. Normalde bu gece kalacaktık. Yarın akşam Konstantin'e dönecektik. Evimizde kalacaktık. Ve tekrar ertesi gün Annaba'ya doğru yola çıkacaktık. Ama böyle olunca artık buradan direkt Annaba'ya gideceğiz. Bugün bizim için eğlenceliydi, keyifliydi. Yani planlasak yapamayacağımız şeyler oldu. Dün gece olanları anlattım zaten size. Ertesi gün uyandık otelde. Sabah kahvaltıya indik. Kahvaltıda kruvasan vardı. Yanında kahve. Kahvaltıdan sonra otelden çıktık ve arabamızın bozulduğu yere gittik. Orada sağ olsun bizi karşıladılar. Önce bir şeyler ikram ettiler. Daha sonra bizi oradan yemeğe götürdüler. Yemekler çok güzeldi. Yani bizim Türk mutfağından yemekler yeme imkanı bulduk. Bulgur pilavı, pirinç pilavı, karnıyarık, mantı, sütlaç hatta ikram ettiler. Yine yemekten sonra Türk çayı ve de kek ikram ettiler. Onları yedik. Çay ikramından da sonra tabii o sırada arabamız da hazır olmuştu. Biz oradan ayrıldık. Arabamızın yanına geldik. Arabayı aldık. Bizden tamir için hiç para almadılar. Ve o gün biz tabiri caizse elimizi arabaya değdirmeden bizim için her şeyi yaptılar. Ve biz onlara çok teşekkür ederek yanlarından ayrıldık ve konaklayacağımız eve bir gün gecikmeli olarak da olsa ulaşabildik. Bugün çok yorulduk. Dinleneceğiz bu gece. Ama yarın gezmeye devam edeceğiz. Takipte kalın, bizi bırakmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.